Arkadaşlar evimize hoş geldiniz. Şu anda Norveç'in kuzey tarafında Tromsø şehrindeyiz. Ama Tromsø'nün de biraz dışındayız. Yaklaşık 100 kilometre mesafede olan kasabanın adı Lingen. Şu an Lingen Alplerinin dibindeyiz diyebiliriz. Neden buraya evimiz diyoruz? Çünkü biz hayat görüşü olarak gittiğimiz her yeri evimiz olarak gören insanlarız. O yüzden de evimize hoş geldiniz dedik. Ben Buğra, 31 yaşındayım. Yaklaşık 8-9 yıl önce üniversiteden mezun olup çalışmaya başladım. İstanbul'da, ailem Ankara'da. İstanbul'da da bir iş hayatına başladım. 8-9 yıldır çalışıyorum, inşaat mühendisiyim. Benim adım Duygu. 34 yaşındayım. Grubun en yaşlısıyım. 10 yıldır reklam ve sinema sektöründe yardımcı yönetmenlik yapıyorum. Daha doğrusu son 6 senedir yardımcı yönetmenlik yapıyorum. 4 senedir reji asistanlığını yaptım. Ailem Nazilli'de, Aydın Nazilli. Ben 10 yıldır İstanbul'dayım. Bu kadar. Selam. Sinan ben de. 31 yaşındayım. Yaklaşık 15-16 yıldır ürün geliştirme sektöründe ve sanat işleriyle uğraştım. Daha çok son dönemde reklam, sinema sektörlerinde sanat yönetmenliği yapıyorum. Daha çok işin imalat tarafındayım. Biraz daha teknik bir insanım diyebilirim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ailem İstanbul'da yaşıyor ama şu an emeklilik yaşlarını Kastamonu'da geçirmeye başladılar. Bakalım ne kadar sürecek. Ben de şimdilik böyle, zaten zamanla hepimizi çok daha iyi tanıyor olacaksınız. Bu bizim için videonun ya da yaptığımız işin en zor kısmı. Kendimizi nasıl ifade edeceğimizi belki zorlanıyoruz ama yavaş yavaş hepimiz, biz sizi, siz bizi tanıyor olacaksınız zaten. Sıra eşim. Neriman Ülgen Keleşim. Neriman hoş Ülgen geldiniz. Keleş. Evet arkadaşlar, merhaba. Ben Ülgen. 29 yaşındayım. Ben de grubun en küçüğüyüm. Gurur duyuyorum bununla. İstanbul'da yaşıyorum. 3 yıldır Sinan'la evliyiz. 11 yıldır beraberiz aynı zamanda. Ben Kavli Bela'dan beri diyorum. Ne zamandan beri diye soranlara. Reklam prodüktörlüğü yapıyorum ben de. 3 yıldır yapıyorum bunu. Daha öncesinde işte reji asistanlığı yaptım uzun yıllar boyunca. Şu anda mümkünse bu grupla beraber dünyayı gezip size bunları aktarmak istiyorum. Teşekkürler. Yarışmacı arkadaşlar başarılar dileriz. Peki buraya nasıl geldik? Evet. Yani İstanbul'dan çıkıp yolculuğumuz. Aslında bu videoyu niye çekiyoruz? Neden Sharemakers gibi bir şeyi yarattık? Ve bunun sonucunda amaçladığımız şey ne? Aslında biraz da onu anlatıyor olacağız. Asıl mesele şu: bizim evimiz dediğimiz her yer, her maceramız aslında sizin de çok rahat yapabileceğiniz, çok daha dünyada çok farklı yerler görebileceğiniz imkanları yeni dönem teknoloji ve internetin ilerlemesiyle çok daha hızlı yapabilir hale geldiniz ve size aslında biraz da bundan bahsetmek istiyoruz. Çünkü biz aslında orta sınıf bir hayat yaşayan insanlarız ve bir şekilde gezme işini, dünyayı görme işini aslında insanın yapması gereken, insanlığın dünyada var olmasının en büyük sebeplerinden biri olan keşfetme duygusunu yaşamaya çalışan insanlarız ve bu aslında yeni, biraz önce söylediğim teknoloji ve internetin, yani 4. sanayi devrimiyle birlikte gelen cep telefonunun, artık cep telefonunuzda her şeyi çok daha hızlı, çok daha pratik ve çok daha ucuz halledebiliyorsunuz. Bunun birkaç sebebi var. İşte paylaşım ekonomisi vesaire vesaire gibi sebepler var. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Dünyada ölmeden yapmanız gereken 100 liste gibi bir liste vardır ya, yani o listenin ilk 10'u içinde olacak bir yere geliyorsunuz ve kuzey ışıklarını izliyorsunuz. Bu pahalı duruyor ama aslında bu çapta bir hayal için pahalı olmadığını anlatmaya çalışacağız. Tek yapmanız gereken şey şu: cep telefonunuzu alıp bir uçak bileti almak, konaklamanızı ayarlamak, eğer istiyorsanız aracınızı kiralamak ve gittiğiniz yerdeki etkinlikler hakkında biraz fikir edinip onun ayarlamasını yapmak ve son şey, yiyecek içecek alışverişinizi yapıp böyle bir manzarada yemeğinizi burada pişirip çok daha uygun fiyatlara hayatınızı sürdürebilirsiniz. Eğer siz bunu ne kadara mal ettiniz diye sorarsanız, bizim 5 gece 6 gün sanırım. 5 gece 6 günlük böyle bir seyahati
kişi başı maksimum 4.000 lira gibi bir rakama çıkarttık. Yani bu gerçekten Ki biz dar ve sıkışık bir zamanlamada evet, biz- yani hızlı hareket ettik. Yani Evet. biletimizi 2 ay, 1 yıl sonraya değil de 3 10 hafta gün önce sonra, aldık. 3 hafta sonra neyse öyle bir yakın zamanda aynı ay Aynen. içindeki bir tarihi aldık. Buraya geldiğinizde ya da herhangi bir yere gittiğinizde sadece işte ben evde kalmak istemiyorum deyip otelde de kalıyor olabilirsiniz. Biz bunu tercih etmedik. Çünkü videonun başında da söylediğimiz gibi gittiğimiz yer bizim evimiz diyoruz biz ve evde yaşamayı, bir evin içinde de var olmayı seviyoruz. Yuvamız olmasını seviyoruz o durumun. o şehre ait olmayı, Evet. o şehrin bir parçası olmayı. Aynen. Mesela dün akşam tavuk pilav pişirdik. Yani bu sabah, Sarma çorbamız var ya. bu sabah Kendi rakımız var. patatesli yumurta ve çay Tabii biz de kahvaltı yaptık. Türklüğümüze devam ediyoruz yani burada. Hani geçen yaşadığım şeyde kapımı çalıp yol sordular yani. Allah'ım neler beni buldu yani. Bilmiyorum yabancı. Abi şu anneleri geç. Sağa dön, sola dön. Yani sonuçta otel odasında kaldığınızdaki yaşadığınız hisle herhangi bir evde oranın parçası olarak kaldığınızda tattığınız his başka bir şey tabii ki de. Ek olarak otel buradan daha pahalı emin Evet. olabilirsiniz ve zaten hani çok rahat bunu görebileceksiniz. Bu da işte biraz önce bahsettiğim paylaşım ekonomisiyle birlikte insanların sahip olmak istediği eşyayı satın almaktan ziyade ona sahip olan bir insandan dönemsel kiralama usulüyle sahip olma. Yani sen atıyorum bir arabaya ihtiyacın var. Gelip bu arabayı alacağına arabaya 365 gün ihtiyacın olmayabilir ama 10 gün ihtiyacın olur ve ben bu arabayı Ülgen'den kiralayabilirim. İşte geldiğimde Tromsø'da herhangi bir insandan kiralayabilirim. Ya da bu sadece tabii ki araba değil, evini kiralayabilirim, ekipmanını kiralayabilirim. Ya da o bana bir tecrübesini, yaşadığı ya da deneyimi olduğu herhangi bir yeteneğini benimle paylaşabilir. Her zaman evde de kalmayacağız. Çadır, karavan, kamping. Hani bunlarla da Bu arada kalacağız. bunu da söyleyebiliriz. İlk gece mesela bir kampingde kaldık. Beklediğimizin çok çok üstündeydi. Tromsø Camping diye bir yer ve 4 kişi geceliği 260 TL'den kaldık. Yani Toplam. biz bu Aynen, 4000 toplam. liradan bahsediyoruz ama siz buraya 6 gün değil işte Perşembe, Pazar gelip işte yani bu rakamı 4000 lira rakamı çok rahat 2500 liraya 3000 liralara düşürebilirsiniz. Bu arada Norveç'te dünyada ağaç kesimini ilk yasaklayan ülke. Dünyanın en eski ormanı, dünyanın en eski ağaçları Kuzey Norveç'te bulunmuş. Bu da geçen yılın haberi. Dün internette bulduk. Yaklaşık 580 milyon yıl öncesine dair ve dünyanın iklimini oluşturduğunu öngörülen ağaçlar Ağaç fosilleri. buraya ait. Evet bu Biraz- arada sürekli pardon. Hem şey diyecektim, demin diyeceğimi hatırladım. Tam Sinan şey demişti, Perşembe, Pazar da gelebilirsiniz gibi ve tatilinizin süresini ve izninizle çalışma hayatınızı düşünürsek kısaltmak gibi. Ve kuzey ışıklarını görmek istiyorsanız Tromsø bu bölge her 3 günde bir ortalamaya vurursanız tabii kuzey ışıklarının görülebildiği bir bölge. Tabii çıkan tarihlerde Bu da genelde Şubat başı ve yani Şubat ortası, Mart ortası en iyi dönemler gibi gözüküyor. ama genel olarak Kasım'da başlayıp Evet. Kasım'dan Nisan ayına kadar geçen bir 4-6 aylık süreçte kuzey ışıklarını görebiliyorsunuz. Ben burada bir şey söylemek istiyorum. Kuzey ışıklarını görmek evet hani açık açık söyleyeceğim bunu. Beni kuzey ışıklarından daha çok etkileyen şeyler de oldu yani. Hani gökyüzüne Evet. baktığınızda gerçekten kuzey kutup noktasının üstünüzde olduğunu hissediyorsunuz. Yani yıldızların şekli, işte Dünya. geçen muhabbet oldu yani böyle bir önümüzde bir fırtınalar koptu bir şey oldu gitti. Meğersem kar toplamış yani. Üzerinde bulunduğumuz dağın içindeyken önünde kar toplanıp gittiğini gördüm yani. İnsanları da çok tatlı bu arada. Gördüğünüz Hiç görmüyorsunuz çünkü yok. İnsan yok. Yani çok fazla görmedik evet ama gördüğümüz herkes bir selam verip böyle bir gülümseme durumunda. Yani kafasını önüne eğip böyle aman göz kontağı kurmayayım diye Evet, kuzey geçmiyor. soğuk Herkes soğuktur bir diye bir şey yüzümüze bakıp yok. gülümsüyor. İklim soğuk ama insanları sıcak, onu hissettik. İlk Ve- gün arabamız yolda kaldı mesela. Evet. Hemen bir hero'muz geldi, kurtarıcımız. Hemen Sıçradık. çekti bize böyle dalga geçerek aldı arabamızı götürdü. Ve yani kendisi bayağı tatlı bir insan. Teşekkür ederiz. Onun haricinde biz öyle çok klasik şeyler yapmayacağız yani. Bizimkisi birazcık daha bir fikri uygulamaya nasıl dönüştürürsünüz? Yani siz nasıl Evet. aşamaya geçersiniz, neler yaparsınızı birebir yaşayarak aslında bir nevi kendimizi çekeceğiz, birbirimizi çekeceğiz. İşte bir tane böyle bir bilgi videosu yapmak Çünkü istiyoruz herkes ki evet. herkesin yaşama şekli farklı. Yani siz kızak yapmak isterseniz Ülgen sadece kuzey ışıklarını görmek ister. Herkesin her şeyin bir yaşama şekli farklıdır. Biz sadece
kendi penceremizden olabildiğince bu işi nasıl yaparsınız? Aslında orada nasıl olursunuzu size sağlamak istiyoruz. Yani siz oraya bir şekilde harekete geçin ve siz orada zaten bizden çok daha, belki şu an buraya gelseniz, bu koltukta otursanız çok daha farklı şeyler yaşayacaksınız. Çok farklı hisler yaşayacaksınız. O yüzden hani biz şunu yaşadık, bunu yaşadık. Kabaca tabii ki bir şeyler söyleyebiliriz ama amacımız dünyanın farklı farklı noktalarında, farklı farklı şeylerinde, farklı farklı etkinliklerinde, festivallerinde, neyse artık dünyanın dört bir yanında bir şeyleri deneyimleyip ve sizin de bunu çok rahat yapabileceğinizi, sadece cep telefonunuzda. Bir de yurt dışına çıkma konusunda şöyle kaygılarınız olabilir. Ya dil bilmiyoruz, Evet, ya maalesef. yol bilmiyoruz. Ben İngilizce Ondan konuşmadım. sonra- 5. gündeyim. Nasıl oralara gideceğiz? Böyle- Yani nasıl gideceğimizi zaten anlatıyoruz. Hani en başında herkes nasıl beden diliyle anlaşıyordu? Bir şekilde anlaşıyorsunuz. Lütfen bunlara takılmayın. İşte nasıl vize alacağım ama pasaport işi var. İşte oraya gideceğim, başıma bir şey gelirse ne olur? Bir medeniyetin içindesiniz ve sadece en yalın halinizle insan olmanız yetiyor. Aslında bizim gibi birçok insan olduğunu düşünüyoruz. Bu insanların bir şekilde bir araya gelerek ön yargılarını bırakıp birlikte bir şey yapabilme, bildiği şeyleri paylaşma. Yani bunu, bak ben bunu yaptım ama o yapmasın diye saklamaktan ziyade yapma yöntemini. Kıskanma. Hepimizin bir şey yapmak için yöntemleri farklı. Aynı şeyi amaçlıyoruz. Hepimiz belki gezmeyi istiyoruz ama yapma yöntemlerimiz farklı. Bu yöntemleri herkesle paylaşalım. Bu noktada İşte- şey diyeceğim. Yaşamak istediğimiz hayat bu ve bir şeylerin, mutluluğun paylaşarak çoğalabileceğine inanan insanlarız. İster bizim olduğumuz noktada olun, ister dünyanın başka bir noktasında olun. Ya bu paylaşım artacak ve paylaşım arttıkça mutluluk artacak. Ve bu yolda yanlışlar da olacak belki. Sadece şunu bilmenizi istiyorum ben şahsen ve biz. Yani niyetimiz iyi. Yani iyi bir şeyler yapmaya çalışacağız. Yanlış yapacağız mı? Yapacağız. Ve bu da eleştiriye açık olma noktasında cidden son derece açığız. Çünkü bazen insan yanlış yaptığını göremiyor. Yani kimse göremiyor. Belki daha sonra farkına varıyor. Belki yaptığı yanlışın hiç farkına varmıyor. Amacımız bir sene boyunca 200 şehir, 300 şehir belki görmek. Bunu tabii ki kendimiz tek başımıza, kendi bütçelerimizle yapamıyor olacağız. Bunun için kendimize belki destek olacak. Yani bunun adı sponsor değil, bunun adı başka bir şey değil. Ya bunun biz adı bir sponsor- dost arıyoruz ve bize Siz sponsor diyebilirsiniz. Biz bunu şöyle tanımlıyoruz. Çıktığımız yolda bize dost olacak olan kişi. Yani karşılıklı olarak birbirimizden faydalanmaktan öte birlikte bir şeyi nasıl üretiriz, nasıl bunu Aynen. paylaşırız diğerleriyle. Evet. yani ben sana İstiyoruz. parayı vereyim de git kardeşim sen orada gez beni tanıt değil. Biz O gerçekten yüzden sponsor bu- kelimesini kullanmıyoruz. Evet, Evet, sevmiyoruz. yani bizim derdimiz bizi size bunu sosyal sorumluluk, yani bu bir toplumsal bir şey gerçekten kafamızda. Her şeyin dayanağı gerçekten sizi çok daha iyi ve hayallerinize ulaştırabilecek bir hayatı sağlamak. Bize destek olacak Vizyonu açık, kafası açık. firmalar da ya da şirketler, neyse bunun artık tanımı, tek istediğimiz şey bizi bu yolda sadece lojistik olarak, konaklama olarak, ekipman olarak bizi desteklesinler ve biz size bunları aktararak hem kişisel olarak sizi hem de toplum olarak çok daha iyi bir yere gelme derdindeyiz. Samimi bir şekilde cidden şu an içimizi açıyoruz yani. Nasıl baktığımızı anladığımızı Zaten umuyoruz. share makers, yani paylaşımcılar adını koymamızın en büyük sebebi kendimize mal edebileceğimiz bir şey olmaması. Aslında siz de bir paylaşımcı olacaksınız. Olmak isteyin yeter ki. Yapın, bir şeyler üretin ve bunu insanlarla, işte insan olmanın getirdiği en büyük şey paylaşmak ve ileriye bu bilgileri taşımak. Siz de aslında bir share makersınız, bir paylaşımcısınız. Olabilirsiniz, yani bize katılabilirsiniz. Yeter, yani aslında ki hayalimizdeki şey gerçekten kişisel olarak hayallerimizden biri. Bir sene sonra çok büyük bir festival yapıp bu paylaşımcı insanları ve de paylaşımcı insanlarla etkileşime girmek isteyen insanları bir festivalde toplamak. Biz bunu yapabilecek güçteyiz. Sadece hayal etmiyoruz, araştırmıyoruz ve harekete geçmiyoruz. Ve biz bunları işte bu dostlarımızla birlikte yaparak gerçekten ileriye çok büyük izler bırakabileceğimizi, sadece söylediğim gibi dördümüz değil, hep birlikte yapacağız. Siz de aslında bizsiniz, biz de siziz yani. Derdimiz bir şey yapıp kendimizi yüceltmek değil, insanlığı daha iyi bir yere taşımak, insanları daha güzel bir yere taşımak, insanların dertlerini belki azaltmak, negatif baktığı şeyleri aslında biraz da hayatından onlardan sıyırıp paylaşım yaparak çok daha, yani bir sokakta kediyi besleyince bile o paylaşımdan saatlerce mutlu olan insanlarız.
neden bunu hayatımızın odak noktasına koyup hayatımızın her noktasında paylaşarak mutlu olmuyoruz? Bu süreyi neden sonsuza kadar uzatmıyoruz? Bir de şeyin farkındayız. Yani bu bir sene dersek eğer biz buna. Bir sene yani buradan başlayıp bir senenin sonunda bizim tahayyül dahi edemeyeceğimiz birçok hikaye, ya bir yaşam, hayat yaşıyoruz biz yani. Hani dolayısıyla bu bir senede yaşadığımız şeyin sonunda çıkacak olan, bize kalacak olan, bizim onu size nasıl aktaracağımızı da işin başında bilmiyoruz. Fakat şundan eminiz. Çoğalacağız. Yani 4 kişi oturuyorsak bugün, o yüzden evinize hoş geldiniz dedik ilk başta. Çünkü 4 kişi başladık belki ama yolun sonunda bilmiyoruz kaç kişi olacağımız. Yani hedef ne kadar çok olursak aslında, Evet. ne kadar çok insan birbiriyle etkileşime geçerse, festival dediğimiz şey bir tek müzik, dans, evet ben çok dans etmek istiyorum ama o değil. Yani oraya gelecek olan her bir birey kendi içinde zaten etkileşimde olacak. Zaten belki de işin için, yaratacağın şey için. Yani bizim en büyük eksikliğini çektiğimiz şey, yaratıcıysanız, eğer bir şey yaratmak istiyorsanız tek başınıza bunu yapmak hep zor oluyor. Ya da çok iyiyseniz, arkanızda sağlam bir şey yoksa, ne bileyim bir paranız yoksa bunu üretmeye geçirmekte zorlanıyorsunuz. Ama belki de bir X kişisi de sizin bilginize İhtiyacı sahibi İhtiyacı var var, ve evet. onun da parası var. Bilmiyorum yani. Sizi meç Evet. edeceğiz belki de yani. Aslında biraz böyle bir platform kurmaktan bahsediyoruz. Evet, zaten farkındasınızdır. Yani artık Türkiye'de de dünyada da bir sürü böyle melek yatırımcı diye bir şey çıktı ve çok detayına girmeyeceğim. Yani bu insanlar, senin aklında bir fikrin var. Bu fikri ona anlatarak, bundan bütçe alarak işi çok daha büyük yerlere getirebiliyorsunuz. Önemli olan tek şey fikir ve araştırma, harekete geçme. Bunun dışında hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Yeter ki biraz düşünün, bunun için araştırın ve harekete geçin. O zaman kapanış dediğimiz şöyle. Bir sonraki ülkede, bir sonraki şehirde neresi olduğunu biz de bilmiyoruz inanın şu anda. Bir sonraki karavan, çadır, artık Evimiz neresiyse, diyelim. evimiz, Macerada. evimiz. Çünkü dünyada bizim yuvamız. O yüzden evimiz deme özgürlüğündeyim bence her yere. Evimizde görüşmek üzere diyelim o zaman. Görüşürüz.